Ferdacığım, emm, arabulucu olabilmek için insanların, eee, bir eğitime katılması, ve bu eğitimden sonra da, tabii ki, bir avukat ise, bir hukukçuysa, bu eğitime katılabiliyor ve eğitimden sonra da bir sınava tabi oluyor ve sınavdan da belli bir puan alması gerekiyor. Arabuluculuk eğitimi, eee, ben çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir eğitim. Doğru bir eğitim alamaz ise katılımcı, sence nerelerde sıkıntı yaşayabilir? Yani doğru eğitimin sana göre değeri, önemi nedir arabuluculuk konusunda? Şöyle, aslında her alanda, konu ne olursa olsun kaliteli, iyi bir eğitimin ve eğitim sırasında, yapılan, deneyimlerin, çalışmaların önemi çok büyük. O işi hem iyi kavramak hem doğru yapmak hem de işe adapte olmak açısından. Şimdi iç hukukta baktığımız zaman, yani Türk sisteminde, evet hukukçu olma zorunluluğu var en az 5 yıllık. Ve sonra bir 84 saat temel arabuluculuk eğitimi alıyor ki biz seninle beraber Bilgi'de hani o Veriyoruz. eğitimleri veriyoruz Bilgi Üniversitesi'nde. Daha sonrasında da bir sınava tabi oluyor. Fakat şimdi bizdeki arabulucu olma yöntemi bence bazı sıkıntılar içeriyor. Bir, dediğim gibi hukukçu olma zorunluluğu veya avukatların çoğunun bu işe fiilen avukatlık yaparken giriyor olması, eğitimler eğer yeterli olmazsa o mindset'i, yani o işi, o işin yapılma şeklini anlamalarına yeterli olmuyor. Hımm. Çünkü biz avukatlık da yıllarca yaptığım için ilk başta bir konuda haklı mı haksız mı nedir ne oluyor hemen önce bir öyle çalışır kafamız. Sonra ne olursa olsun bir mesleki egomuz vardır. Bütün bunları aşabilecek bir süreç olması gerekiyor Hı eğitimde hı. ve tamamen tarafsız konuya bakabilme, strateji oluşturabilme, her iki tarafa nötr davranabilme yetisini edinmek için eğitimin gerçekten hem kaliteli hem bilen ellerde hem de sindirilerek yapılması gerekiyor. Şimdi biz bu süreci yaşadık Türkiye'de. 2 günde, 3 günde eğitim verip bitiren üniversiteler oldu. Tabii ki bu kabul edilebilir bir şey değil aslında. Ve o eğitim alan arkadaşlarımız da süreç içinde tabii ki sıkıntılar yaşadılar. Bir yandan da her şey çok mevzuata bağlandı. Hukuki devamlı yenilikler, değişiklikler, kafalar iyice karıştı. Yani o perspektifin dışına çıkıp da bu bir esnek bir çözüm yöntemidir. Tarafsız olmak zorundayız konsepti birçok alanda tam oturamadı. Bence avukat arkadaşlarımızın çoğu bu sıkıntı yaşadı. Hala da devam ediyor bu. Ki şu anda tekrar uzmanlık eğitimleri diye bir şey hani gündeme geldi. O da aslında tamamen Türkiye'ye özgü kurgulanmış bir şey. Çünkü öyle bir uzmanlık sistemi yok aslında. Ve 80 saat, 60 saat eğitimlerle bir konunun uzmanı olabilmek mümkün değil. Sektörel uzmanlık başka bir şey. Zaten arabuluculuk sürecinde sektör uzmanlarını gerek olduğunda, tarafların ihtiyacı olduğunda zaten davet edebiliyorsun. Ama eğitim kalitesi dediğinde bizim çok özendiğimiz bir şey vardı. Sen de çok iyi bilirsin. İdil de öyleydi, ben de öyle. Mümkün olduğu kadar çok yönlü kaynaklardan, visual olarak, hiç görerek, deneyerek, o yaptığımız vaka çalışmalarında çok yönlü kompleks örnekler koyarak, hele senin yaptığın o interaktif derslerde insanları gerçekten o konuda düşünmeye zorlayarak yaptığın zaman eğitim bence başarılı oluyor. Biz Adliye İstanbul olarak daha niş alanlarda eğitimler yapmayı planlıyoruz. Senin de bildiğin gibi. Bir kere etik çok önemli. Etik kodların geliştirilmesi, doğru kullanılması ve yaygınlaşması. Yani burada hep bir sıkıntı var. Bu çok önemli. Taraf avukatlığı, taraf vekilliği, arabuluculuktaki taraf vekilliği çok önemli. Bütün avukatların arabulucu olması gerekmiyor. Taraf vekili olarak da arabuluculuk sürecinde uzmanlaşabilirler. Bunlar başlı başına branşlar. Hı hı. Ve de bir diğeri de tabii Singapur Konvansiyonu çerçevesinde arabuluculuk. Bu da bizim Hı eğitimlerimizin hı. kapsamında. Bu tabii daha uluslararası kriterler çerçevesinde değerlendireceğimiz konular. Hı hı. Kesinlikle. Emm, öngörün nedir Ferda? Şöyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde arabuluculuk nasıl bir noktaya gelecek sence? Ve biz ADR İstanbul olarak buna nasıl katkı sağlayabiliriz? Türkiye için mi diyorsun, dünya için mi? İkisi için de aslında merak Hmm. ediyorum. Ya Türkiye'de şöyle düşünüyorum. Şimdi bu e, yeni konulan işte uzmanlık eğitimleri vesairelerin uzun vadede çok etkin olabileceğini düşünmüyorum. Hı Çünkü hı. yargıda bir dava şartına bunu koyduğunu düşün ve kompleks bir dosya geldi.
İçinde hem enerji firmalarının bir uyuşmazlığı var ama sigortayla da bağlantılı ve diyelim ki işçi şeyi de var. Yani bu tür kompleks dosyalar gelebilir. Uzmanlığı neye göre kullanacaksın? Bence orada yeterli, zaten uzmanlık eğitiminin de çok kaliteli olacağını öngöremiyorum şu anda. Benim aslında buradaki en önemli getirebileceğim şey şu olabilir. Bizim sistem fiilen arabuluculuk yapmaya, ancak hukuk sisteminin içinde çok etkin olan kişiler tarafından formatlanıyor şu anda. Evet. Bu bir sıkıntı. Çünkü o sürecin içine girdiğin zaman asıl ihtiyacın ne olduğunu daha net görebilirsin. Bunlar aşılırsa, ki bunlar deneyerek aşılabilir. Çünkü aslında vizyon olarak daha açık bakabiliyor Arabuluculuk Dairesi ve Adalet Bakanlığı da. Yani onun olduğu olmadığı gördüğünde bence değişebilir. 5 yıl içinde daha etkin olacak arabuluculuk. Yani bu yargı yüküne baktığın zaman kullanımı daha artacak ama doğru kullanılması önemli. Doğru kullanılmazsa bu sefer de suistimallere bir Yol kaynak açabilir. oluyor, yol açabilir. Evet. Ondan uzak durulması lazım. O zaman çok zarar görür. Bu kadar emek yazık olur. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet Ben oldu teşekkür ederim. Ferda. Çok sağ ol.